Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda hem telaffuz düzeltmeye çalışacağız, birkaç kalıplar ve onların çevirisi öğreneceğiz ve bu kalıplar öğrendikten sonra hikaye içinde göreceğiz. Hemen başlayacağız. Make it. Make it başarmak. Bu onun geçmişi. I made it. Yani başardım bir şeyden. So make it başarmak. Bir şeyden başarısı görmek. Give up, vazgeçmek. Mesela I don't want to give up. Vazgeçmek istemiyorum. So I don't want to give up. Let them sit and boil. Bu hikayede göreceğiz. Yani bütün kalıp anlam vermek için yazmak zorunda kaldım. Let them sit and boil. Yani bırakıp oturup kaynatsın. So, oturup kaynatsın bırak. Adversity. Adversity böyle sorunlar, sıkıntılar yaşamak, problem yaşamak, sorun yaşamak. When adversity knocks, yani zor durum, zor zaman geldiğinde gibi bir şey anlam veriyor. Seems strong. Seem bir şey gözükmek, bir şey gibi gözükmek, görünmek. So strong burada güçlü görünmek. Mesela bir arkadaş diyebilirsiniz. She seems strong. O güçlü gözüküyor, görünüyor gibi. Break up. Break up normalde ilişkilerden erkek arkadaş, kız arkadaş ayrıldığında break up kelime kullanabilirsiniz. They broke up. Onlar ayrıldılar. Financial hardship. Financial hardship böyle geçim sıkıntısı çekmek, yani para konusunda zorluk yaşamak anlamda. Circumstance. Circumstance durum demek. Situation gibi düşünebiliriz. Gets hot. Bir şey ısınmak ya da biri sinirlenmek, çözümü yaklaşmak. Bir oyun var, çocuklar oynuyor normalde. İngilizce derslerde böyle mesela bir şeyler saklandılar ve diyorlar it gets hot, it gets hot yaklaşırken yani çözüm yaklaşıyorsunuz. Öyle bir şey. Fragrance. Fragrance ne demek? Güzel ve hoş kokuyor. Bir şey güzel kokuyor diyebilirsiniz. It has a fragrance. The good, öyle bir şey. Flavor. Flavor, tat. Trials. Trials, test ya da çile. Bu renginden çıkmış çile. Emin değilim. Ve elevate. Elevate, yükseltmek. Bir şey, onun seviye daha iyi olmak ya da daha yüksek olmak. Şu an bu kelimelerimiz öğrendik. Şu an hikaye içinde okumaya çalışalım beraber, hem de çevirelim. Evet, şu an bizim hikaye bugün how to overcome, yani bir şey mesela bir problem, onun üstünde başarmak o problemden. So bu hikaye the classic carrot. Bir dakika. Evet. The classic carrot, egg and bean coffee story. So bean coffee böyle kahveden hangi şeyi fasulyeden geliyor gibi bir şey. Ama coffee bean hikaye. So bu hikayede bir carrot, egg and a bean coffee. Bak göreceğiz. Başlayalım. You may never look at a cup of coffee the same way again. Yani belki bu hikaye okuduktan sonra aynı şekilde bir kahve, cup of coffee, aynı şekilde bakmayacaksın. Yani başka bir şey göreceksin. Her zaman yani onu baktığında. So you may never look at the cup of coffee the same way again. A young woman told her mother how difficult things were for her. Yani bir genç kadın onun annesine söylemiş. Nasıl? How difficult things were. Yani onun için ne kadar hayat zor geçiyordu onun için, for her.
She did not know how she was going to make it and felt like giving up. Buradaki make it orada başarmak anlamda. Normalde sadece make bir şey yapmak. Mesela make breakfast. Bir şey yapmak. Ama bu durumda make it başarmak. O zor durumda çıkarıyordu. Burada yukarıdaki how difficult things ve bir şeyler çok zordu. Ve bilmiyordu. Didn't know how she was going to make it. Yani nasıl başaracaktı. And felt like giving up. Orada give up gördük. Burada giving up yani vazgeçmek istemiş. Vazgeçmek istiyor gibi hissetmiş. Felt like giving up. Her mother took her to the kitchen and filled 3 pots with water. Soon the water started boiling. So onun annesi mutfağa ona götürdü. Götürdü. And filled 3 pots with water. Yani bir suyla 3 pot onunla su doldurdu. Soon the water started boiling. Yani en kısa zamanda bu su kaynatmaya başlamış. Kaynatmak boil. Kaynatmaya başlamış. In the first pot, ilk pot'tan pişirme o kelimeyi unuttum. She placed carrots. Yani ilk şeyden havuç koydu. Placed, koymak anlamda. Anlam veriyor. So, havuç koydu. In the second, she put eggs. İkincide yumurta koymuş. And in the third, she placed coffee beans. Ve üçüncüde bu kahve koymuş. Kahve fasulyeleri gibi düşünelim. So coffee beans koymuş. She let them sit and boil. Let them burada bırakıp o iç şeyleri havuç, yumurta ve kahve bırakıp kaynattı. In about 20 minutes, yani yaklaşık buradaki about normalde about hakkında anlam veriyor. Ama bu durumda hakkında değil. Bu durumda yaklaşık. So yaklaşık 20 dakika içinde in about 20 minutes she turned off the burners. Buradaki burner koca kapatmış. Kapanmış. She fished the carrots. Bu havuç çıkarttı. Normalde fish balık anlam veriyor. Ve fished balık tutmak ya da balık tuttu anlam verebilir. Ama bu durumda tahmin et bir balık tutuyorsun. Nasıl çıkartacaksın yani o balık sudan? Böyle çıkartacaksın. Bu da aynı anlam vermeye çalıştılar. Yani bu havuç çıkarttılar öyle. O anlam veriyor. So she fished the carrots out. So çıkarttı. And placed them on a plate. Burada yine placed kullandılar. So bu havuçları tabakta koymuş. Plate, tabak. She pulled the eggs out. Bu yumurta çıkarttı. Burada fish kullandılar. Fished. Burada pulled. Yine çıkartmak, çekmek. So bu yumurta da çekti. And placed them in a bowl. Ve bir kase içinde koydu bu yumurtaları. Then she ladled the coffee out and placed it in a mug. Sonra burada ladled kullandılar. Yukarıda fished, sonra pulled, şu an ladled. Bu kelimeler eş anlam. Aynı anlam. She ladled the coffee out and placed it in a mug. So bir kupa içinde koymuş bu kahve fasulyeleri. Siz doğru kelime biliyorsanız coffee beans lütfen bana söyle. Turning to her daughter, she asked, "What do you see?" So, onun kıza doğru dönmüş ve ona sormuş. Ne görüyorsun? What do you see? Evet, devam ediyoruz.
Carrots, eggs and coffee, her daughter replied. So onun kızı cevaplamış. Yani havuç, yumurta ve kahve görüyorum. Her mother handed her some carrots. Handed böyle hand normalde el ama o fiil olarak burada kullandılar yani ona verdi handed. So her mother handed her some carrots. Birkaç havuç. Some birkaç. So birkaç havuç. Onun annesi ona vermiş. They were soft. Soft yumuşak. So bu havuçlar yumuşaktı. They were soft. The mother then asked the daughter to take an egg and break it. Bu kadın sonra asked the daughter onun kızı sormuş to take an egg and break it. Bir yumurta alıp kırsın. After pulling off the shell yani bu kız o çubuğu kabuğu mu? Kabuğu çubuğu değil. Kabuğu çıkartmış. Yumurtanın üstünde böyle kapak onu çıkartmış. She observed that the egg was now hard boiled. O fark etti. Bu yumurta şu an çok sert ve kaynatmış. Then sonra the mother asked the daughter to sip the coffee. Bu annesi onun kıza sormuş bir kahveden bir yudum içmek. The daughter smiled as she tasted its rich aroma. Bu kız gülümsedi, smiled as she tasted, yani tadın bakarken ve zengin aroma, rich aroma, onun zengin aroma tadın bakarken gülümsedi. Then the daughter asked. Sonra onun kızı ona sormuş. What does all this mean? Bunlar hepsi ne anlama geliyor? Her mother said that each of these had faced the same adversity. Adversity hatırlıyor musunuz? Gördük kelimelerde. Adversity sorunlar ya da zor durumlar. So onun annesi söylemiş. Yani bunlardan her tanesi, each of these had faced the same adversity. Yani aynı zor durumları yaşamış ya da geçti. Boiling water yani kaynayan su. But each reacted differently. Ama bunlardan her bir tane farklı bir şekilde davrandı. Which are you? Sen hangisisin? She asked her daughter. Onun kıza sormuş. Sen hangisi? Bunlardan bu üç objelerden sen hangisin? When adversity knocks on your door, zor durumları senin kapıda çaldığında, bakalım. How do you respond? Nasıl cevaplıyorsun? Respond, cevaplamak. Yani zor durumlarda sana geldiğinde ya da sen yaşadığında how do you respond? Nasıl nasıl davranacaksın? Are you a carrot? Bir havuç mısın? Yumurta mısın? Ya da kahve gibi davranacaksın. Ona sormuş. Am I the carrot that seems strong, but with pain and adversity do I wilt and become soft and lose my strength? Yani ben bir havuç gibi miyim? Yani güçlü görünüyor ya da but with pain ama bir acı bir şekilde bir zaman geçtiğinde zor durumlarda ve acı bir şekilde geçtiğinde do I wilt yani yumuşatıyor muyum ve gücüm kaybediyorum and lose my strength. Burada lose my strength ve gücüm kaybediyorum. Am I the egg? Ben yumurta mıyım? That starts with an open heart. Bir böyle açık bir kalp ya da böyle arkadaş gibi başlayan biri. But changes with the heat ama buradaki heat normalde sıcaklık.
Ama bu sıcaklık şu an zor durumları gösteriyor. Yani ben böyle iyi kalpli başlıyor muyum ve sonra zor durumlar geldiğinde değişiyor muyum? Did I have a fluid spirit? Böyle bir rahat bir davranış var mıydı? But after a death, a breakup, a financial hardship, or some other trial, ama biri öldükten sonra ya da bir ayrılmaktan sonra bir ilişkiden ya da parasal zorluk çıkardığından sonra have I become hardened and stiff? Yani benim kalp artık öyle sert ya da arkadaşça yaklaşmıyorum başka insanlara. Or am I like the coffee bean ya da bir kahve fasulye gibi miyim? The bean actually changes the hot water. Bu fasulye aslında changes the hot water. Bu sıcak su aslında değiştirir. The very circumstance that brings the pain, hani aynı durum, aynı acı getiren, getirmek. So aynı acı getiren durum, when the water gets hot, bu su sıcak olduğunda, it releases the fragrance and flavor. Onun tat ve koku bırakıyor. Release bırakmak, serbest bırakmak gibi. Releases. Ve diyebilirsin, I released the dog gibi. Bıraktın köpeği. If you are like the bean, bir fasulye gibiysen, burada if var. Gibiysen, if you like, buradaki like beğenmek değil. Yani bir fasulye gibiysen, when things are at their worst, yani şeyler zor durumda geldiğinde, you get better and change the situation around you. Yani daha iyi olursun ve senin etrafındaki durum değiştirirsin. When the hour is the darkest and trials are the greatest, bu da en zor, en büyük testleri ve en karanlık saatlerinde, do you elevate yourself to another level? Kendine bir yükseltip başka seviyeye kendine götürüyor musun, çıkartıyor musun? How do you handle adversity? Nasıl zor durumlarıyla başarıyorsun, yönetiyorsun, çözüyorsun? Are you a carrot? Sen havuç musun, yumurta mısın yoksa kahvesin? Evet, hikayemiz bu kadardı. Şu an beraber hızlıca okumaya başlayacağız, çalışacağız. 1 minute. Alright, başlıyoruz. So you may never look at a cup of coffee the same way again. A young woman told her mother how difficult things were for her. She did not know how she was going to make it and felt like giving up. Her mother took her to the kitchen and filled 3 pots with water. Soon the water started boiling. In the first pot, she placed carrots. In the second, she put eggs. And in the third, she placed coffee beans. She let them sit and boil. In about 20 minutes, she turned off the burners. She fished the carrots out and placed them on a plate. She pulled the eggs out and placed them in a bowl. Then she ladled the coffee out and placed it in a mug. Turning to her daughter, she asked, "What do you see?" "Carrots, eggs, and coffee," her daughter replied. Her mother handed her some carrots. They were soft. The mother then asked her daughter to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed that the egg was now hard-boiled. Then the mother asked the daughter to sip the coffee.
The daughter smiled as she tasted its rich aroma. Then the daughter asked, "What does all this mean?" Her mother said that each of these had faced the same adversity, boiling water, but each reacted differently. "Which are you?" she asked her daughter. "When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a carrot, an egg, or a coffee bean?" Am I the carrot that seems strong, but with pain and adversity do I wilt and become soft and lose my strength? Am I the egg that starts with an open heart, but changes with the heat? Did I have a fluid spirit, but after a death, a breakup, a financial hardship, or some other trial, have I become hardened and stiff? Or am I like the coffee bean? The bean actually changes the hot water, the very circumstance that brings the pain. When the water gets hot, it releases the fragrance and flavor. If you're like the bean, when things are at their worst, you get better and change the situation around you. When the hour is the darkest and trials are the greatest, do you elevate yourself to another level? How do you handle adversity? Are you a carrot, an egg, or a coffee bean? Dinlediğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle hikayeleri ve İngilizce geliştirmek için materyalleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutma. Görüşürüz.